Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz hazır yufkadan baklava tarifim var. Bu baklava tam ölçülü, şerbetini tam çekiyor ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz baklavanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Baklavamızın ilk olarak şerbetini hazırlıyoruz. Şerbetin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Bunun için tencerenin içerisine 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı suyu koyuyorum. Bu iki malzemeyi ocağın altını yakmadan önce güzelce karıştırıyorum. Şerbetin içerisine çeyrek limonu sıkıyorum. Kabuğuyla birlikte limonu tencerenin içerisine koyuyorum. Ocağımızı yüksek ateşe getirerek açtık. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte duruyor. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını kısık ateşe getiriyoruz. 15 dakika boyunca şerbetimiz güzel bir şekilde pişti, kıvamını aldı. Soğuması için ocaktan alıp kenara koyuyoruz. Bu tarifimde 200 gram tereyağı kullandım. Tereyağını güzelce eritiyorum. Erittiğim tereyağın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu aşamada ocağımızın altını kapattık. Sıvı yağ ve tereyağı karışımını şöyle bir karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Tarifimde sadece 18 adet hazır baklavalık yufka kullandım. Bezin içerisine sarmış olduğum baklavalık yufkadan 2 tanesini çıkartıyorum. 2 yaprağı birbirinden ayırıyorum. Birincisinin üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımından biraz sürüyorum. Daha sonra ikincisini onun üzerine kapatıyorum. Elimle şöyle bir düzelttikten sonra tekrar sıvı yağ ve tereyağı karışımından sürüyorum. Fırça yardımıyla da şöyle bir yayıyorum. Bu tarifimde çok ince bir oklava kullandım. Yufkaların 4 parmak ilerisine oklavayı koyuyorum. Uç kısımda bırakmış olduğum bölümü oklavanın üzerine getiriyorum. İç harcı olarak uç kısmına ceviz koyuyorum. Daha sonra oklavayı çok sıkı olmayacak şekilde rulo yaparak baklavalık yufkayı sarıyorum. Yufkanın her iki tarafından tutarak büzüştürüyorum. Baklavalık yufkanın kenarından tutarak oklavayı içerisinden çıkartıyorum. Kare borcamın içerisine yerleştiriyorum. Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. 2 adet baklavalık yufkayı alarak tezgahın üzerine koyuyorum. Diğerlerinin üzerini mutlaka kapatın. Aksi halde yufkalarınızda kuruma olacak ve şekil vermek gerçekten çok zor olacak. 2 adet yufkayı birbirinden ayırıyorum. Taban kısmında kalmış olan yufkayı tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum. Her iki yufkayı da fırça yardımıyla güzelce yağlayarak üst üste koyacağım. Ben bu tarifimde iç harcı olarak ceviz kullandım. Sizler isterseniz fındık ya da çam fıstığı da kullanabilirsiniz. Damak zevkinize göre ne istiyorsanız o şekilde yapın. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. 18 adet baklavalık yufkayı ikişerli olacak şekilde yapıyoruz. Şekil verdikten sonra tepsiye hepsini diziyoruz.
Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yufkayı oklavaya sardıktan sonra çok sıkı olmayacak şekilde kenar kısımlarından tutarak büzüştürüyorum. Daha sonra oklavayı içerisinden çıkartıyorum. İşte bu tatlıyı yapmak bu kadar kolay. Baklavalarımızın hepsini yaparak tepsiye dizdik. Porsiyonluk olacak şekilde 3 eşit parçaya kesiyorum. İsterseniz bu aşamada lokmalık olacak şekilde daha küçük parçalara da kesebilirsiniz. Fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Hazırlamış olduğumuz baklavalarımızı sıcak fırına götüreceğiz. Kesme işlemini bitirdikten sonra kalan sıvı yağ ve tereyağı karışımını alıyorum. Fırça yardımıyla hepsini baklavalık yufkaların üzerine döküyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Baklavaları güzelce yağladıktan sonra fırına götürüyorum. 30 dakika boyunca altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar bekletiyorum. Fırından çıkartır çıkartmaz 10 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. 10 dakikanın sonunda buz gibi soğumuş olan şerbeti baklavalarımızın üzerine döküyoruz. Eğer bu işlemi baklavalarınız çok sıcakken yaparsanız hamurlaşma olur. O yüzden daha çıtır çıtır olması için baklavaların ılık, şerbetin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Üzerini toz fıstıkla süslüyorum. Bu aşamadan sonra tatlılarınızı istediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Servis tabağının içerisine koymuş olduğum baklavaların bir de size iç dokusunu göstermek istiyorum. Çıtır çıtır şerbetini tam çeken çok lezzetli baklavalarımız oldu. Bu leziz baklavaları yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.